Dünya her zamanki gibi dönüyordu. New York'ta insanlar işe yetişmeye çalışıyor, Tokyo'da trenler saniyesi saniyesine hareket ediyor, İstanbul Boğazı'nda gemiler ilerliyor, Londra'da ise yağmur hafif hafif yağıyordu. Kimse insanlık tarihinin son normal gününü yaşadığını bilmiyordu. Saat sabahın 9 sularıydı. Dünyanın 4 farklı kıtasında aynı anda gizemli olaylar başladı. Brezilya'nın Amazon ormanlarında keşif yapan bir ekip telsizden bağırıyordu. Merkez, burada garip yaratıklar gördük. İnsan gibi değiller. Der demez telsizin sinyali aniden kesildi. Bir saat sonra sabah 10 olduğunda Kanada'nın kuzeyindeki küçük bir kasabadan acil yardım çağrısı geldi. Polis, insanlar birbirlerine saldırıyor. Merkez cevap verdi. Silahlı saldırı mı? Hayır, bunlar ısırıyorlar dedi ve burada da bağlantı koptu. Yarım saat sonra Güney Afrika'da bir yeraltı maden tesisindeki güvenlik kameraları çalışanların aniden birbirlerine saldırdığını gösteriyordu. Bir güvenlik görevlisi panikle bağırdı. Kapıları kapatın. Ancak artık çok geçti. Aynı saatlerde Avustralya'nın batısında küçük bir liman kentinde polis ekipleri ilk kez kameralara yansıyan yaratıkları gördü. Yavaş yürüyorlardı. Ancak durmaksızın ilerliyorlardı. Bu duruma karşı dünya genelinde liderler acil toplantı yapmaya başladı. Türkiye Acil Güvenlik Merkezi aynı anda 4 kıtadan saldırı raporları geldiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise bağırıyordu. Bana biri bunun ne olduğunu açıklasın. CIA direktörü cevap verdi. Efendim, kamera kayıtlarına göre dünyada büyük bir zombi salgını başladı. Demesinin ardından odadaki sessizlik herkesi korkutmuştu. Birleşik Krallık'ta ise başbakan masaya yumruğunu vurdu. Bu görüntüler sahte olmak zorunda dedi. Yardımcıları ise hayır efendim, tamamen doğru ve canlı yayın. İlk 12 saat içinde olaylar kontrolden çıktı. Amazon ormanlarındaki zombiler ısırdıkları kişileri hızla enfekte ederek zombiye dönüştürdü. Çevredeki yerleşimleri ele geçirdi, salgın yayıldı ve ilk zombi imparatorluğu Amazon ormanlarında kuruldu. Ardından zombi virüsü Kanada'da, Avustralya'nın batısında ve Güney Afrika'nın doğusunda hızla yayıldı. Akşam saatlerinde uydu görüntülerinde ilk kez zombi sürüleri fark edildi. Onlarca, yüzlerce, hatta binlerce insan görünümündeki yaratıklar hızla insanları enfekte edip zombiye çeviriyordu. Birleşmiş Milletler acil toplantı yapmaya başladı. Bugünden itibaren dünya tarihinde görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız denildi. Türkiye temsilcisi söz aldı. Bütün ülkeler bilgi paylaşmalı dedi. ABD temsilcisi cevap verdi. Ordumuz alarma geçti. Rusya temsilcisi ise ekledi. Sınırlarımızı tamamen kapatma kararı aldık. Çin temsilcisi ise kısa konuştu. Hiçbir ülke bunu tek başına durduramaz dedi. Bu arada zombi virüsü bir anda İstanbul'a sıçradı ve bu 16 milyon nüfuslu devasa megakent hızla zombileşmeye başladı. Şehirde elektrikler söndü, internet kesildi. Şehre kaos hakim oldu ve İstanbul artık zombilerin kontrolüne geçti. Ertesi sabah haritalar hızla değişmeye başlamıştı. Bu zombiler İran'ın başkenti Tahran'da da ortaya çıktılar ve Tahran'daki herkesi enfekte edip zombiye çevirdiler. Çok geçmedi ki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye de zombi salgını sıçradı ve burayı da zombileştirdiler. Zombiler yalnızca şehirleri değil, yolları, limanları ve hava alanlarını da ele geçiriyordu. Her ele geçirilen bölgede yaşayan insanlar ya tahliye oluyor ya da sürüye katılıyordu. İnsanlık ilk kez ortak bir düşmanla karşı karşıyaydı. Fakat kimse bunun sadece başlangıç olduğunu bilmiyordu ve dünyanın ilk büyük zombi savaşı henüz yeni başlıyordu. Her geçen saat zombilerin ele geçirdiği kırmızı alanlar büyüyordu. Orta Afrika'nın bazı kırsal bölgelerinde bağlantı kesildi ve zombiler Afrika'nın ortasında da yayıldı. Kanada'nın kuzeyindeki geniş alanlardan insanlar tahliye olup kaçmaya başladı. Fakat zombiler kısa sürede Kanada'nın her yerine yayıldı ve ele geçirdiler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dünyanın uydu görüntülerini inceliyordu. Şu sürünün büyüklüğünü görüyor musunuz dedi. Ekranda yaklaşık 200 bin zombiden oluşan devasa bir kitle görünüyordu. ABD generali cevap verdi. Efendim sayıları artıyor. Yolda karşılaştıkları herkesi sürülerine katıyorlar dedi. Rusya'da ise komutanlar alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Bütün askeri bölgeler tam savaşa hazırlansın denildi. Derken zombiler Azerbaycan sınırından Rusya sınırına sıçradı. Rusya tam teyakkuz halinde olduğu için büyük bir askeri ordu yığmıştı. Zombiler hızla yaklaşırken Rus ordusu ateş açmaya başladı. Burada yaklaşık 100 bin civarında zombi vardı fakat makineli tüfeklerle ateş açan Rus ordusu bu sayıyı kısa sürede 50 bine indirdi. İstanbul'da ise çok daha büyük bir zombi kitlesi vardı ve yaklaşık 16 milyondu. Bu zombilere çare bulmaya çalışan Türkiye askeri gücünü şehrin sınırlarına gönderdi.
Her iki sınırdan da ateş açmaya başlayan Türk ordusu zombi sayılarını azaltmaya başlasa da bir türlü bitmek bilmiyorlardı. Zombiler Avrupa tarafındaki İstanbul sınırlarından ilerleyişlere başlayıp buradaki Türk ordusunu enfekte etti ve zombiye dönüştürdü. Burada yaklaşık 30.000 Türk askeri vardı. Fakat enfekte oldukları için zombi imparatorluğu tarafına geçtiler. Böylece bazı zombilerin silahları olmuştu. Bunları kullanıp Türk ordusunu Anadolu tarafında da püskürtmeye başladılar. Zombiler durdurulamıyordu ve buradaki Türk askerlerini de enfekte ettiler. Hızla yayılarak önce Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarını aldılar. Daha sonra da Anadolu'ya doğru ilerlediler. Azerbaycan ve İran'daki zombiler de hızla çoğalıyordu. Enfekte insan sayısı 10 milyonlara ulaştı ve hızla Rusya'ya doğru akın etmeye başladılar. Rusya bu kadar çok zombiyle baş etmek için savaş uçaklarını kullanmaya başladı. Uçaktan atılan her bir füze ile 500 zombi ölüyordu. 100 farklı savaş uçağını kullanmaya başlayan Rusya bir günde yaklaşık 100.000 zombiyi yok etmeyi başardı. Fakat zombiler durmuyordu. Sayıları devamlı arttığı için Rusya'dan da ilerlemeye başladılar. Rusya'yı Kırım'a kadar püskürttüler ve zombi imparatorluğunun sınırlarını genişlettiler. Bu arada Avrupa ülkeleri ortak savunma hattı oluşturmaya başladı. Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, İspanya ve diğer ülkeler sınır birliklerini güçlendirdi. Köprülerin altına patlayıcılar yerleştiriliyordu. Tank birlikleri stratejik geçitlerde mevzilenmişti. Savaş uçakları gece gündüz devriye uçuşuna başladı. Bu arada zombiler Türkiye üzerinden Avrupa'ya hareket etmeye başladılar. Hızla savunma pozisyonu alan bu ülkelere doğru hareket ediyorlardı. Geldikleri sırada burada yaşayan insanları da enfekte ederek güçleniyorlardı. Sayıları hızla artarak gelmekteydiler. Derken bu arada Avrupa ülkeleri aynı anda tank birliklerine atış serbest talimatı verdiler. Tanklar ateş halinde zombileri vurmaya başladı. Bu tanklar peş peşe mermi gönderiyordu. İlk dakikalarda binlerce zombi etkisiz hale getirildi. Askerlerden biri sevinçle bağırdı, "Kazandık!" Fakat tam o sırada gözcü asker dürbünüyle kontrol etti. "Arkalarına bakın," dedi. Dürbününü kaldıran komutanın yüzü bembeyaz oldu. İlk sürünün arkasında kilometreler boyunca uzanan çok daha büyük bir zombi ordusu geliyordu. Tahmini sayı 1 milyondu. Komutan yalnızca tek cümle söyleyebildi: "Daha büyük bir savaşa hazır olun." Bu arada Pasifik Okyanusu'nda seyreden bir yük gemisi yardım çağrısında bulundu. Gemideki insanların normal davranmadığını fark etti. Kısa süre sonra gemiyle tüm bağlantı kesildi. Günler sonra sürüklenen bu gemi bulundu. İçerideki herkes zombiye dönüşmüştü. Birleşmiş Milletler acil yayın yaptı. "Bütün ülkelere çağrımızdır. Bu kriz bölgesel bir kriz değildir. Bu insanlığın varoluş savaşıdır. Hiçbir ülke tek başına kazanamaz." Aynı gece birçok ülke ortak operasyon başlattı. Amerikan uçak gemileri Atlantik'te konuşlandı. İngiliz destroyerleri deniz yollarını korumaya başladı. Türk donanması Ege ve Akdeniz'deki güvenliği arttırırken hava kuvvetleri zombileri vurmaya devam ediyordu. Japonya ve Güney Kore limanlarını askeri üs haline getirdi. İnsanlık ilk kez tek bir ordu gibi hareket etmeye başlamıştı. Fakat tam bu sırada uydular çok daha korkutucu bir görüntü yakaladı. Afrika'nın iç kesimlerinde birbirinden bağımsız milyonlarca sürü zombi ortaya çıktı. Derken bir anda Mısır ülkesine sıçradılar ve piramitler gibi antik Mısır'a dair her şeyi talan ederek yok ettiler. Ardından hızla ülkede yayılarak Mısır'ı komple düşürdüler. Zombiler milyar nüfusa sahip Hindistan'a sıçramak istiyorlardı ve çok büyük sayıda zombilerle yürüyerek herkesi enfekte ede Hindistan'a ulaştılar. Kısa sürede bu ülkeye girip zaten nüfusu çok fazla olan Hindistan'ı ışık hızında düşürdüler. Zombilerin sayısı 2,5 milyara ulaşmıştı. İnsanlık ilk kez ortak karşı taarruz başlattı. Bu zombileri durdurmak için Operasyon Son Şafak adında enfekte olmayan bütün ülkeler ortak bir operasyon başlattı. Milyarlarca silahlı asker, binlerce tank, binlerce savaş uçakları, binlerce helikopterler, yüz binlerce insansız hava araçları. Hepsi tek hedef için hazırlanıyordu. Zombi İmparatorluğu. Dünya liderleri "Bugün başarısız olursak yarın savunacak bir dünya kalmayacak," dediler. İlk bombardıman başladı. Tüm dünyada aynı anda her yerde zombiler vurulmaya başlandı. Enfekte olmayan insanlar güvenli bölgelere getirildi. Zombilerle ülkeler arasında savaş yıllar boyunca sürdü. En güçlü bombalarını kullanan ülkeler topyekün bir şekilde mücadele etti. Sonunda başarı geldi ve 2,5 milyara yakın zombi birkaç yıl boyunca her gün bombalanarak bitirildi. Dünya nüfusunun yarısı yok oldu. Fakat kalan yarısı savaş bittikten sonra kendi ülkelerine getirildi ve
ve dünyada büyük bir yeniden inşa edilme süreci başladı. Kazanan insanlıktı ve zombilerin kökü kurutuldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoya like atmayı da unutmayın.